Merhaba, Temel'den ekşi mayalı ekmek eğitimi video serimizin 4. videosundayız. Başlangıçta teorik temellerimizi oturtmaya çalışıyoruz. Belki bu videoları izlerken küçük notlar tutmamız gerekiyor. Ben öğrenme sürecimde böyle yaptım. Ekmek yaparken de hatta kullandığım reçeteleri, şartları, kaç kere katladım, ne yaptım hepsini not aldım. Çünkü insan en çok kendi hatalarından öğreniyor ve bir ders çıkartıyor. Her seferinde belli bir parametreyi değiştirerek kendimi iyiye doğru devşirdim. Size de bunu tavsiye ederim. Daha önceki videolarımızda ekşi mayanın nasıl bakımının yapıldığını, ekşi maya hakkında bir takım temel bilgiler konuştuk. Ekmek yapımında gerekli malzemeleri konuştuk. Yine gerekli malzemelerin en başında un geliyor tabii ki. Unlar geliyor. Unlar konusuna girmeden önce ben fırıncı hesabını size anlatmak istiyorum. Ekşi mayalı ekmek yaparken temel bir matematik bilgi ve becerisi gerekiyor. Bizler kullandığımız unun ağırlığının yaklaşık %70'i kadar su kullanıyoruz. Yani standart olarak söylüyorum. Yani bazı unların su çekme kapasitesi daha yüksektir ya da daha düşüktür. Ama ortalama olarak %70 su kullanıyoruz. Yani 500 gram un kullanıyorsak, yani yarım kilo un kullanıyorsak 350 gram su kullanıyoruz. Bu bizim temel matematiğimiz. Aynı şekilde %2 tuz koyuyoruz. Yani 10 gram. Yarım kilo için 10 gram. 1 kilo için 20 gram tuz kullanıyoruz. Ve %20 ekşi maya kullanıyoruz. Yani 500 gram için 100 gram ekşi maya kullanıyoruz. 1 kilo için 200 gram ekşi maya kullanıyoruz. Temelde buradan yola çıkarak hareket ediyoruz. Diğer kullandığımız malzemeleri de aslında belli yüzdelerde hesaplayarak eklememiz gerekiyor. Mesela tohum ekleyeceğiz diyelim. Karışık tohumlar ekleyeceğiz. Kullandığımız unun ağırlığının %5'i 10'u kadar ekleyebiliriz. Daha fazla eklersek ekmeğimizin yapısı bozulur. Gözenek yapısı bozulur. Yani yarım kiloluk bir un karışımı için 50 gramlık hazırladığımız bir tohum karışımını ekleyebiliriz. Yine aynı şekilde tereyağı ekliyoruz diyelim ki. Yani bütün malzemeleri belli bir temelde hareket ederek reçetelendirmemiz gerekiyor. Bu şekilde hesaplarsak kendi özgün reçetelerimizi de oluşturabiliriz. Şimdi fırıncı matematiğinden kısaca bahsettikten sonra unlar konusuna geçelim ve sonra bazı örnek reçeteleri beraber hazırlayalım. Kullandığımız beyaz unlar ekşi maya ekmek yapımında genellikle yüksek proteinli olmalıdır. Yani genellikle değil, yüksek proteinli unlar olmalıdır. Yani %10,5'un üzerindeki unlar olmalıdır. Marketlerde satılan çok amaçlı unlar %10,5'tur ya da 10,5'un biraz üzerindedir. İmkanınız varsa %11, %12, %13 proteinli unlar kullanabilirsiniz. Protein seviyesi arttıkça unun çektiği su kapasitesi de genellikle artmaktadır. Hani bu önemli bir husus. Tam buğday unu gibi unlar kepek içerdiği için, lifli olduğu için daha fazla su çekerler. %80'e kadar su çekerler. Aynı şekilde çavdar unu da mesela yapısı gereği proteini düşük olmasına rağmen fazla su çeker lifli yapısından dolayı. Atalık unlar, siyez, kavulca gibi unlar, kara kılçık gibi unlar daha düşük su çekerler. %65, %60 bazen gibi miktarlarda su çekerler. Şimdi şöyle bir reçete hazırlayalım sizinle. Yarım kiloluk undan ekmek yapacağız. 100 gram tam buğday kullanacağız ve 400 gram da beyaz un kullanacağız. Nasıl bir yüzdeleme yapalım? 100 gram tam buğday için %80 su desek 80 gram su gerekir. 400 gram beyaz un için %70 su hesaplasak 4 kere 7 28 280 gram su yapar. 80 gram da tam buğday için vardı. Toplamda 360 gram su koymamız gerekir. Bakın orantısına göre hemen bir matematik yaptık. Aynı şekilde sarı buğday unu kullansaydık, sarı buğday unu da tam buğday unu gibi %80'e yakın su çeker. Ona göre bir hesaplama yapmamız gerekirdi. Benim size tavsiyem başta oluşturduğunuz reçetedeki su miktarını biraz altında ekleyin ve sonra yoğurma esnasında gözünüzle de onu tayin edin ve ondan sonra yavaş yavaş suyu ekleyin. Mesela biraz önceki reçetede 360 gram su hazırladık ya, 300 gramını kullanın mesela. Hatta bunu otolizde kullanın. Unla suyu karıştırın. O 60 gram elinizde olsun. Onu yoğururken yavaş yavaş yedirerek ekleyin. Bizim sulu hamur diye bir tabirimiz var. Bazı tarifler vardır.
focaccia gibi, ciabatta gibi sulu hamur. Sulu hamur ne demek? %80'den daha fazla su içeren hamur demektir. Mecburen yüksek proteinli unlar gerektirir. Kapasiteleri yüksek olduğu için. Yani mesela 500 gramlık una eğer siz işte 450 gram su koyuyorsanız bu artık hani %90 su içeren sulu hamur olmuş demektir. Sulu hamurları kontrol etmek daha zordur. Su miktarı arttıkça evet daha gözenekli olur ekmeğiniz, daha yumuşak olur ama yayılır. Kontrol etmeniz zor olur. Onun için başlangıçta acemilikte su miktarını %65-70'lerde tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Ve şöyle düşünmeyin, yani yumuşak olmaz ekmeğim. Mesela Trabzon ekmekleri %60-65 su kullanırlar. Sünger gibidir, küçük gözeneklidir ama sünger gibi yumuşacık ekmeklerdir. Yani onun için ya illa fazla su koyayım diye zorlamayın. Yine belki daha sonra ileri teknikleri öğretecek kadar bu video serisini ilerletirsem sulu hamur yaparken de mesela buzlu su kullanarak unu daha fazla su çekmeye zorlayabiliyoruz. Bir takım hileler yapabiliyoruz. Unlar konusunda hani ülkemizde un yönetmeliklerine göre işte sistein, işte domuz kılı, yok işte ağartıcılar vesaire kullanılması yasak ve çok ciddi cezalar var bununla alakalı. Yine de tabii güvenemiyor olabilirsiniz. Sertifikası olan unlar var, doğal sertifikalı. Sertifika işi de maddi bir yük getiriyor firmalara. Yani sertifikası yok diye illa o unun doğal olmadığı anlamına gelmiyor. İşte taş değirmenlerde çekilmiş unlar kullanıyor insanlar ama onların nem oranı, kül oranı kontrolsüz olduğu için genellikle sizleri hüsrana uğratıyor. Yani marka isimleri fazla vermek istemiyorum. Ben zaten yurt dışında yaşıyorum. Türkiye'den her sene getiriyorum 8-10 kilo un. Size tarif çıkartmak için. Instagram'daki tariflerimde de yazıyorum. Falanca unu kullandım, filanca unu kullandım diye. Size tavsiyem hangi unu kullanırsanız kullanın, eleyerek kullanın. Çünkü topaklanma varsa, yani nemli bir unda ya da içinde böceklenme varsa bunları görebilirsiniz bu şekilde. Mutlaka eleyerek ekleyin, en büyük tavsiyem. Tam buğday unlarının raf ömrü çok kısa, 3 ay gibi. Ben tamamen buzdolabında tutuyorum. Ama tabii üretimimin çok olduğu zamanlarda mecburen dışarıda tutuyorum. Sığdıramıyorum çünkü dolaba. Unların içine defne yaprağı koyabilirsiniz ama tamamen korumuyor. Hani ben defne yaprağı koyduğum halde böceklenen unlarım oldu, onu söyleyeyim. Diğer beyaz unların raf ömrü 6 aya kadar uzayabiliyor ama dediğim gibi tam buğday unu, atalık unlar hem de çok pahalı bu unlar. Onun için buzdolabında saklayacağınız kadar stok yapmanızı tavsiye ederim. Öyle büyük stoklar yapmayın. Kabaca unlarla ilgili anlatacaklarım bunlar. Fırıncı hesabı ile ilgili anlamadıklarınız varsa lütfen yorumlarda yazın. Bu videoyu da lütfen beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Daha sonraki videolarım için de alarm ziline dokunmayı unutmayın. Hepinize iyi günler, sağlıcakla kalın.